Evrenin en hızlı şeyi nedir? Işık. Evrenin peki en hafif şeyi nedir? Yine ışık. O her yerdedir çünkü. Gözlerinizi açtığınızda gördüğünüz ilk şey evrenin en yaşlı habercisidir. Bize yıldızların hikayesini anlatır, yüzümüzü ısıtır. Fiber optik kablolarda dünyayı birbirine bağlar. Ama ışığın fizikçileri yüzyıllardır çileden çıkaran çok büyük bir kusuru vardır. Çünkü ışık yalnızdır. Işık asosyaldir. İki el fenerini karanlık bir odada birbirine doğru tutun. Işınları çarpıştırın. Ne olur? Hiçbir şey. Kılıçların çarpışması gibi o kıvılcımlar çıkmaz. Bilardo topları gibi birbirlerine çarpıp yön değiştirmezler. Çünkü birbirlerinin içinden geçerler. Sanki diğer ışık huzmesi hiç orada yokmuş gibi davranırlar. Hayaletler gibi birbirlerine dokunamazlar yani. İşte bu yüzden Star Wars'taki o meşhur ışın kılıçları bilim kurgunun en büyük yalanıdır. Işık katılaşamaz çünkü. Işık bir kılıç gibi çarpışamaz. Çünkü fizik yasaları fotonların kütlesiz ve etkileşimsiz olduğunu söyler. Söyler de en azından biz öyle sanıyorduk. Ama ya size 2013 yılında Harvard ve MIT'nin o soğuk laboratuvarlarında bu imkansızın başarıldığını söylesem, ya size ışığın dondurulduğunu, birbirine yapıştırıldığını ve bir masanın üzerine dökülen bal gibi ağır ağır kıvrılarak aktığını söylesem, bugün bildiğiniz fiziğin kurallarını kapıda bırakın. Çünkü bugün ışık sadece aydınlatmıyor. Bugün ışık aynı zamanda öyle elinizde tutabileceğiniz bir maddeye dönüşüyor. Bu hikayeyi anlamak için önce maddenin ve ışığın neden birbirine bu kadar düşman olduğunu anlamalıyız. Evrenimizdeki her şey temelde iki takıma ayrılır. Fermiyonlar ve bozonlar şeklinde. Siz, ben, oturduğunuz sandalye, dünya, yıldızlar. İşte biz fermiyonlar takımındayız. Elektronlar, protonlar, nötronlar ise birer fermiyon yani. Fermiyonların işte en belirgin özelliği Pauli dışlama ilkesine uymalarıdır. Bu ilke basitçe şöyle der: burası benim yerim, sen başka yere git. Yani iki fermiyon aynı anda aynı kuantum durumunda. Tabiri caizse aynı yerde bulunamaz. Bu yüzden elinizi masaya vurduğunuzda eliniz masanın içinden geçmez. Elektronlar birbirini ittiği için değil, bakın burası önemli, yer kalmadığı için durursunuz. İşte maddeyi katı yapan, maddeyi madde yapan şey bu dışlanma ilkesidir. Peki ışık nasıl? Işık bozonlar takımındadır. Yani fotonlar dediğimiz şey birer bozondur ve fotonlar evrenin hippileridir. Mülkiyet kavramları yoktur. Yani burası benim yerim demezler. Gel kardeşim hepimiz aynı yerde olalım derler. Sonsuz sayıda fotonu aynı noktaya aynı anda sıkıştırabilirsiniz yani. Mesela lazer ışını budur. Bunun en büyük örneğidir yani. Trilyonlarca fotonun aynı hizada, aynı yerde birbirine çarpmadan, birbirini rahatsız etmeden akıp gitmesidir. İşte bu yüzden ışık sıvı olamaz. Çünkü sıvı olmak demek moleküllerin birbirine sürtünmesi, birbirini itmesi, birbirinin üzerinden kayması demektir. Yani etkileşim yoksa akışkanlık yoktur. Çünkü sadece gitmek vardır orada. Peki Harvard Üniversitesi Fizik Bölümünden Profesör Mikhail Lukin ve MIT'den Vladan Vuletic doğanın bu en temel kuralını nasıl büktü? Yani ışığı madde gibi davranmaya nasıl ikna ettiler yahu? İşte cevap onları kandırmakta yatıyordu çünkü. Işığa bir kostüm giydirmişlerdi. Hazırlık aşaması cehennemin tam tersiydi aslında. Evrenin en soğuk köşesini oluşturmak zorundaydılar. Deney düzeni bir vakum odasından oluşuyordu. İşte bu odanın içine rubidyum atomları enjekte edildi. Rubidyum gümüşi beyaz renkli çok reaktif bir alkali metaldir. Ama işte buradaki görevi kimyasal değil, kuantum mekanikseldi. Normal oda sıcaklığında atomlar sesten hızlı yaklaşık 300 ila 400 metre saniye hızla uçuşurlar. İşte bu kaosta ışığı yakalamak imkansızdır. Bilim insanları da lazer soğutma tekniğini kullandılar. Atomları her yönden lazer bombardımanına tutarak onları hareket edemez hale getirdiler. Sıcaklık mutlak sıfırın yani 0 Kelvin, başka bir tabirle eksi 273.15 santigrat derece sadece milyonda biri kadar üzerine düşürüldü. Bu sıcaklıkta işte zaman neredeyse duracak hale gelir. Atomlar bireysel kimliklerini kaybeder ve Bose-Einstein yoğuşması dediğimiz hepsi tek bir süper atom gibi davranan o tuhaf hale yaklaşırlar. Yani ortamımız hazırdı, sahne kurulmuştu. Şimdi başrol oyuncusunu yani bir lazer ışınını bu donmuş rubidyum bulutun içine gönderme zamanıydı. Normalde ne beklersiniz? Işığın camdan geçmesi gibi lazerin de bu gaz bulutun içinden geçip gitmesini, değil mi?
Ama rubidyum atomları ve fotonlar arasında kuantum dünyasının en garip dansını ve organizasyonunu başlat. Rydberg kutuplaşması dediğimiz polariton durumunu. Şimdi burada bir saniye duralım. Soğutmak dediğimizde sadece buzluğa koymaktan bahsetmiyorduk. Maddenin katı, sıvı, gaz ve plazmadan sonraki o gizemli 5. haline geçişinden bahsediyorduk. Bose-Einstein yoğuşmasından. Yani bunu şöyle hayal edelim. Normal sıcaklıkta atomlar kalabalık bir konser alanındaki insanlar gibidir. Herkes farklı yöne doğru bakar, farklı şarkılar söyler. Birbirine çarpar yani. Tam bir kaos ortamıdır. Ama sıcaklığı düşürdükçe yani enerjilerini aldıkça yavaşlarlar. İşte kuantum mekaniğinde de bir kural vardır. Bir parçacık ne kadar yavaşlarsa sınırları o kadar bulanıklaşır. Yani dalga boyları uzar. İşte bu mutlak sıfıra yaklaştığımızda da yani soğuttuğumuzda da atomlar artık ben buradayım, sen oradasın diyemez hale gelir. Sınırları tamamen silinir. Komşu atomun dalgasıyla kendi dalgası üst üste biner. Ve o an mucizevi bir şey olur. Milyonlarca ayrı insan aniden tek bir vücut olur. Milyonlarca ses aynı anda aynı notayı söyleyen devasa bir Kore'ye dönüşü verir. Artık karşınızda trilyonlarca rubidyum atomu yoktur. Karşınızda tek bir süper atom vardır. Hepsi aynı anda hareket eden, hepsi aynı anda nefes alan, senkronize olmuş bir yapıdan bahsediyoruz yani. İşte ışığı yavaşlatıp sıvılaştıracak olan o tuzak, atomların bu kolektif tek vücut olmuş halidir. Şimdi biz konumuza dönersek, lazerden çıkan bir foton bulutun içine girdiğinde bir rubidyum atomuna çarpar. Foton enerjisini atoma verir. Atom bu enerjiyi yutar ve bir elektronunu çok uzak ama çok daha uzak bir yörüngeye fırlatır. Yani atom fiziksel olarak şişer. Normal boyutunun binlerce katına çıkar. İşte biz buna Rydberg atomu diyoruz. Ve sihir burada başlıyor. Bu şişmiş devasa Rydberg atomu etrafında devasa bir yasak bölge. Rydberg Black Eight oluşturur. Tıpkı kalabalık bir otobüste kollarını ve bacaklarını açıp kimse yanıma oturmasın diyen kaba bir yolcu gibi ya da çantasını atıp öteberi etrafa koltuğa saçıp dağınık bir kaba bir yolcu olmanız gibi. Şimdi de arkadan ikinci bir fotonun geldiğini düşünelim. İkinci foton buluta girer ve o da bir atoma çarpıp onu uyarmak ister. İster istemesine de bunu yapamaz, beceremez. Çünkü birinci fotonun oluşturduğu o devasa Rydberg atomu etrafındaki tüm komşu atomların uyarılmasını yasaklamıştır. Peki ikinci foton ne halta yarar o zaman? Ne yapar? Birinci fotonun yani onun oluşturduğu etkinin ilerlemesini beklemek zorunda kalır. Ne yapsın işte gariban? Bunu yapıyor. Ya onu iter ya onu çeker. Onun etkileşime girer falan yani. Çünkü fotonlar artık saf ışık değildir bu durumda. Yarı ışık, yarı madde durumundadır. İşte bilim insanları bunları polariton adını verdiler. Yani kutuplaşmış, ne olduğuna karar verememişler. Her iki durumu da gösteriyorlar yani. Ya bu durumu şöyle hayal edelim. Normal bir foton boş bir otobanda son sürat giden bir Ferrari'dir. Bu deneydeki foton ise üstüne 100 kiloluk bir rubidyum atomu binmiş, çamurda gitmeye çalışan bir Ferrari gibidir. Çünkü ışık ağırlaşmıştır. Kütlesiz olan foton bu etkileşim sayesinde efektif kütle kazanmıştır. Ve daha da önemlisi sırtlarında bu yük olduğu için artık birbirlerine çarpmaya başlamışlardır. Birinci foton yavaşladığı için arkadaki ona çarpar, iter. Yani fotonlar arasında sürtünme de başlar. İşte o an ışık gaz halinden sıvı haline geçiverir. Profesör Lukin ve ekibi bulutun diğer ucundan çıkan ışığı incelediklerinde gözlerine inanamadılar. Giren ışık rastgele, bağımsız fotonlardan oluşuyordu. Ama çıkan ışık, evet fotonlar birbirine yapışmıştı. İkili, üçlü gruplar şeklinde çıkıyorlardı. Fotonik moleküller oluşturmuşlardı. Bu evrende daha önce hiç görülmemiş tamamen yeni bir madde haliydi. Bu sıvı ışık demeti normal bir lazer gibi davranmıyordu. Yoluna bir engel koyduklarında ışık engelin üzerinden düşüp gölge oluşturmadı bu arada. Hayır, ışık tıpkı bir nehirdeki suyun bir kayanın etrafından dolanması gibi engelin etrafından aktı geçti. Kıvrıldı, büküldü, arkada tekrar birleşti ve yoluna devam etti. Daha da garibi bu akışta hiç türbülans yoktu. Yani sürtünmesizce akıyorlardı. Bu bir süper akışkan davranışıydı. Şimdi elinize bir bardak dolusu bu sıvı ışıktan alabilseydiniz ki eksi 273 derecede eliniz donardı ama teorik olarak konuşursak bardağı salladığınız ışık çalkalanırdı. Döktüğünüzde de bal gibi süzülürdü. Ve eğer içine parmağınızı soksaydınız bir direnç hissederdiniz. Yani siz ışığa dokunurdunuz. Evet, bu sadece bir görsel illüzyon değil. Bu ışığın dalga fonksiyonunun makroskobik boyutta birleşmesi ve madde gibi davranmasıdır. Işık artık bilgi taşıyıcısı değil, yapı taşı bir madde olmuştur.
Peki bu devrim niteliğindeki keşif laboratuvarın dışına çıktığında dünyamızı nasıl değiştirecek? Yani hayatımızda neler değişecek bizim? İlk soru tabii ki herkesin aklında o fantezi. Yani ışın kılıcı yapabilir miyiz? Profesör Lukin bu soru sorulduğunda gülümsedi ve teorik olarak "Hadi sevinin, evet" dedi. Eğer bu Rydberg ablukasını havada, oda sıcaklığında ve daha yoğun bir şekilde yapabilirsek ışığı belli bir uzunlukta dondurup katılaştırabiliriz. İki sıvı ışık huzmesini birbirine vurduğunuzda fotonlar birbirini iteceği için kılıçlar birbirine çarpar. Yani direnç gösterir. Ve evet, o sesiyle kıvılcım çıkarabilir. Yani Jedi'ların silahı fiziksel olarak imkansız değil. Sadece mühendislik olarak çok zor durumda. Ama asıl devrim savaşta değil, cebimizde olacak. Şu an o beni izlediğiniz cihazın işlemcisi elektronlarla çalışıyor. Ve elektronlar harika bir şeydir. Birbirlerini iterler. Birbirlerini iterek mantık kapıları oluştururlar. 1 ve 0'lar gibi düşünün. Ama elektronların da büyük bir sorunu var maalesef. O da direnç konusu. Kablolardan geçerken sürtünürler ve ısınırlar. Yani bilgisayarlarınızın fanının deli gibi dönmesinin, telefonunuzun elinizi yakmasının sebebi budur. Ve aynı zamanda elektronlarının bir hız limiti vardır. Peki ya optik bilgisayarlar? Bana bunlarla gelin. Fiber optik kablolarla veriyi ışık hızında taşıyoruz ama işlemciye geldiğimizde ışığı elektriğe çevirmek zorundayız. Çünkü ışık işlem yapamaz. Yani birbirini etkileyemez. İşte sıvı ışık bu duvarı tamamen yıkıyor. Eğer fotonları birbirine çarpıştırabiliyorsak ışıkla çalışan mantık kapıları yapabiliriz. Işıkla çalışan transistörler, ışıkla çalışan işlemciler gibi. Yahu bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Artık ısınma derdi yok. Dirençsiz akan ışık devreleri var. Fanlara bile gerek yok. Yani enerji kaybımız bile olmayacak. Işık hızında işlemler olacak. Artık elektrik akımının hantallığı olmayacak. Veri işleme hızımız trilyonlarca kat artabilecek duruma gelecek. Mesela kuantum bilgisayarlar olacak. Bu fotonik moleküller doğaları gereği kuantum dolulukluğuna sahip durumunda olacak. Kuantum bilgisayarları da kırılgan ve zor olmaktan çıkarıp oda sıcaklığına çalışan masaüstü cihazlara dönüştürebileceğiz. Ki kuantum bilgisayarlarla ilgili konuya kanalımızda bulabilirsiniz. Burada durup bu teknolojinin şu an içinde bulunduğu büyük krizde konuşmalıyız. Hepiniz Intel'in kurucusu Gordon Moore'un o meşhur yasasını duymuşsunuzdur belki. Moore yasası. Bu yasa der ki mikroçip üzerindeki transistör sayısı her 2 yılda bir 2'ye katlanır. Yani bilgisayarlarımız sürekli katlanarak hızlanır. İşte 50 yıldır bu yasa tıkır tıkır işliyordu. Ama artık yolun sonuna geldik. Mühendisler transistörleri o kadar küçülttüler ki artık atom boyutuna indiler yani. Ve bu boyutta elektronları kontrol etmek imkansız duruma geçti. Elektronlar kuantum tünelleme yaparak duvarların içinden sızıyor, kaçıyor ve kısa devre yapıyordu. Daha da kötüsü bu sıkışıklık muazzam bir ısı oluşturuyordu. Bu yüzden işlemcileriniz artık daha hızlı olmuyor. Sadece daha çok çekirdek doluyor. Yani silikon çağı fiziksel sınırına toslamış durumda. İşte sıvı ışık tam da bu çıkmaz sokakta imdadımıza yetişiyor. Fotonların kütlesi olmadığı için sürtünme oluşturamaz diye defalarca konuştuk. Yani ısı üretemiyor bunlar. Sıvı ışık teknolojisiyle yapılan bir çip, silikon bir çipten trilyonlarca kat daha hızlı çalışabilir. Üzerine elinizi koyduğunuzda buz gibi soğuk kalabilir. İşte Moore yasası ölmüyor. Sadece elektronik olmaktan çıkıp fotonik bir yasaya dönüşüyor. Silikonun bittiği yerde ışık devrimi başlıyor yani. Bu teknolojiyi biraz daha zorlarsak fiziğin en korkutucu teorilerinden birine kapı aralarız. Kugelblitz. Almanca top şimşek anlamına gelen Kugelblitz, teorik astrofizikte ışıktan yapılmış kara delik demektir. Einstein'ın o meşhur E = mc² formülünü bilirsiniz. Enerji ve kütle eş değerdir. Yani ışığın kütlesi olmasa da bir enerjisi vardır. Ve kütle çekimi sadece kütleyi değil enerjiyi de çeker. Eğer sıvı ışık teknolojisiyle fotonları hayal edilemeyecek kadar küçük bir alana, hayal edilemeyecek kadar yoğun bir şekilde sıkıştırabilirsek, enerji yoğunluğu o kadar artar ki uzay zaman dokusu bükülür ve ışık kendi kütle çekimi altında çökerek olay ufku olan ışıktan yapılmış bir kara deliğe dönüşür. İşte bu madde kullanmadan oluşturulan bir canavardır. Bu bilim kurgunun bile ötesinde. Saf enerjiden madde ve yer çekimi oluşturma seviyesidir. Şu an laboratuvardaki o küçük atom bulutu belki de yıldız gemilerinin motorlarına güç verecek o mikro kara deliklerin ilk adımıdır. Yüzyıllar boyunca ışığın ne olduğunu, nereye gittiğini tartıştık durduk. Newton parçacık dedi, Huygens dalga dedi, Einstein de ikisi de dedi. Bugün ise hiçbiri diyebiliyoruz artık.
Işık doğru şartlar altında bir sıvı, bir molekül, bir yapı taşı bile olabilir artık. Bu keşif bize doğa yasalarının kırılmaz zincirler olmadığını, sadece henüz keşfetmediğimiz esneklikler olduğunu gösteriyor. Soğuk bir laboratuvarın içinde birkaç atom ve birkaç fotonla oynayan bilim insanları sadece yeni bir madde hali bulmadılar. Onlar gerçekliğin çözünürlüğünü de değiştirdiler. Bir dahaki sefere bir su birikintisine bastığınızda veya musluktan akan suya baktığınızda onun bir gün ışıktan da yapılabileceğini hayal edin. Gelecek sandığımızdan çok daha parlak ve çok daha akışkan olacak. Bilim arşivinde bugün ışığın doğduğu sihirli ana şahitlik ettik. Maddenin, enerjinin ve hayal gücünün sınırlarında da gezinmeye devam edeceğiz. Bilimle kalın, ışıkla kalın değerli bilim arşivi topluluğu.